Bak. Şimdi siyah. Böyle. Şimdi bu aradan, şu aradan dışarı. Şöyle. Şimdi bu aradan, şu aradan dışarı. Şöyle. Şöyle. Şu ara açık. Buradan dışarı. Şimdi arkadaşlar bakın. Şeyin üst katlarının şeyini bitirdim. Bir tanesini. Şöyle aşağıya. Bakın. Gördünüz mü arkadaşlar? Şimdi bu şekilde geleceğim. Şuraya bir köşe daha yapacağım. Buraya bir köşe yapacağım. Döneceğim. Şurada birleştireceğim. Gördüğünüz gibi bu körüğün şu göbeği, bu onun bir üstü. Bunu da yaptım. Ve bu şekilde 2 tane körük oldu. Şöyle 2 tane körüğümüz oldu. Şimdi arkadaşlar bu körüklerin içine şu şekilde kareler yapacağım. Şimdi şu bütün katlamış olduğum kağıdı şu şekilde şöyle ortadan ikiye kesiyorum. Yarısını alıyorum. Yarısını ortaya gelecek şekilde şöyle ikiye katlıyorum. Açıyorum arayı. Yarıyı ortaya gelecek şekilde ikiye katlıyorum. Diğer yarıyı da ortaya gelecek şekilde ikiye katlıyorum ve bu katladığım iki yarıyı böyle bir araya getiriyorum. Şöyle minik bir karem oldu. Şu yarıyı alıyorum. Bu yarıyı şuradan içeriye geçiriyorum. Şuradan çıkmasına izin vermiyorum. Döndürüyorum. Bir döndüm. Bir daha döndüm. Ve bunu yakalıyorum ve arkadaşlar şu araya yerleştiriyorum. Şöyle.
Bu minik kareleri de yapma şeklimiz bu. Evet arkadaşlar, bu şekilde karelerimizle böyle yapıyoruz. Körük, 2 tane körüğü bitirdim. Körüğü yaptıktan sonra çantanın gövdelerini yaptım. Onları da size göstereyim. Şöyle arkadaşlar, ortasında 12 tane böyle minik karesi olan, bu şekilde 12 tane minik karesi olan bir göbek kısmı yapacağız. Bu parçaların zaten nasıl yapıldığını ben size körüğü yaparken göstermiştim. Bunun üstüne arkadaşlar şöyle ikinci bir parça koyacağız. Şu aralara da şunları yerleştireceğiz şu şekilde. Sonra üçüncü olarak şöyle bir parça daha yaptım. Şöyle bir dördüncü bir parça yaptım. Göbekten sonra ve son olarak da şöyle beşinci bir parça yaptım. Şimdi bu çantanın gövdesinde arkadaşlar dikkat ettiyseniz şu arada 12 tane şunlardan olacak. Böyle karelerden olacak. Ayrıca çantanın şu boyu, şu kısmında, yani şu iki karenin arasında tam 8 tane bu şekilde tepemiz olacak. Yani ben körüğü arkadaşlar bu ölçüye göre ayarladım. Şimdi arkadaşlar ben körüğün dikiminden başlayacağım. Bunların arkadaşlar tek tek resimlerini çekeceğim ve sizinle paylaşacağım. Arkadaşlar, şimdi bunların hepsini hazırladım ve dikime başlıyorum. Dikim arkadaşlar hep aynı. Yani hepsini ben tek tek göstermeyeceğim. Sadece şu körüğü dikersek diğerlerde körüğün aynısı olduğu için, yani birazcık büyütülmüş hali olduğu için hepsi aynı şekilde dikilecek arkadaşlar. Şimdi ipi buraya taktım ve şu vaziyette içeriye doğru çekeceğim. Yani düğümü saklıyoruz arkadaşlar kağıdın arasına. Şimdi şuralar açık. Önce buraları kapatmamız lazım. Bu şekilde bu arayı kapatacağız. Şöyle. Önce körüğün göbeğini dikiyorum. Sonra arkadaşlar yanlarını ve tepesini dikeceğim. Bakın şu ara kapandı. Gördüğünüz gibi burası kapandı. Şimdi şu kalemden bir tanesini alıyorum ve bunu buraya dikeceğim. Dört tarafını birden dikiyorum. Bu çantada taban yok. Körükleri diktiğimiz zaman taban kendiliğinden ortaya çıkacak. Evet. Bakın göbek, kareler bu şekilde göbeğin içine dikiliyor.
tarafı da dikelim. Böyle arkadaşlar. Evet. Şimdi arkadaşlar şu 4 tanesini de buraya böyle tek tek dikeceğiz.